Zaman herkese aşinadır. Ancak tanımlanması ve anlaşılması zordur. Bilim, felsefe, din ve sanatın farklı zaman tanımları vardır. Ancak onu ölçme sistemi nispeten tutarlıdır. Biz bu videoda bilimsel tanım üzerinde duracağız ve zaman ile ilgili de birkaç terimden bahsedeceğiz. Fizikçiler zamanı, olayların geçmişten günümüze ve geleceğe doğru ilerlemesi olarak tanımlarlar. Temel olarak eğer bir sistem değişmiyorsa zamansızdır. Yani değişim için zaman şarttır. Zaman üç boyutlu uzaydaki olayları tanımlamak ve kullanılan gerçekliğin dördüncü boyutu olarak düşünülebilir. Buradaki ifadeleri anlamakta zorlanıyoruz. Yani kısaca zaman, görebileceğimiz, dokunabileceğimiz veya tadabileceğimiz bir şey değil. Ama geçişini ölçebiliriz. Peki zaman oku nedir? Gelin şimdi de buna bakalım. Fizik denklemleri zaman ister geleceğe yani pozitif zamana, ister geçmişe yani negatif zamana doğru hareket ediyor olsun, eşit derecede iyi çalışır. Bununla birlikte doğal dünyadaki zamanın zaman oku adı verilen bir yönü vardır. Zamanın neden geri döndürülemez olduğu sorusu, bilimdeki en büyük çözülememiş sorulardan birisidir. Bununla ilgili açıklamalardan biri, doğal dünyanın termodinamik yasalarına uymasıdır. Özellikle ikinci yasaya baktığımızda şunu görürüz. Ne yaparsak yapalım, enerjinin ve kütlenin olduğu her yerde entropi yani düzensizlik mevcuttur. Ve sürekli olarak evrenin toplam entropisi artar. Evren kapalı bir sistem olarak kabul edilirse entropisi asla azalmaz. Başka bir deyişle evren daha önceki bir noktada olduğu duruma tam olarak geri dönemez. Yani zamanın geriye gitmesi mümkün değildir. Bir de defalarca bilim kurgu kitaplarına ve filmlerine konu olmuş zamanda yolculuk kavramı var. Çoğumuz hayatımızın belirli dönemlerinde zamanda yolculuk yapabilme fikrini cazip bulmuşuzdur. Bazen zamanı geriye almak, bazen de bazı şeylerin hemen olup bitmesini, daha ileri bir zamana geçmeyi istemişizdir. Zaman yolculuğu temelde uzayda farklı noktalar arasında hareket edebileceğiniz gibi zamanda farklı noktalara ileri veya geri gitmek anlamına gelir. Doğal zamanda ileri doğru bir akış vardır. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar, istasyona göre daha yavaş hareket etmeleri nedeniyle dünyaya döndüklerinde teknik olarak zamandan ileri atlarlar. Ancak zamanda geriye yolculuk etme fikri hep sorun yaratır. Sorunlardan biri nedensellik veya sebep-sonuç ilişkisidir. Zamanda geriye gitmek zamansal bir paradoksa neden olabilir. Bu durumla ilgili en güzel örnek Büyük Baba paradoksu olarak bilinen paradokstur. Buna göre zamanda geriye gidip büyük babanı annen veya baban doğmadan öldürürsen kendi doğumunu engellemiş olman gerekir. Ancak sen hayattasın ve böyle bir şey mümkün gözükmüyor. Yani eğer geçmişe gitmek mümkün olursa burada bir paradoks ortaya çıkıyor. Bunun paralel evrenlerle çözüldüğüne dair bazı bilgiler var. Ancak paralel evrenler kanıtlanmış bir olgu değil. Bu yüzden teori çürüyor. Bir diğer kavram da zaman algısı kavramıdır. Yani daha net olacak olursak, zamanın bazen hızlı bir şekilde akıp gittiğini sandığımız yanılgı durumu. İnsan beyni zamanı takip edecek donanıma sahiptir. Ancak nörotransmitterler, yani nöronlar arasında veya bir nöron ile başka bir hücre arasında iletişim sağlayan kimyasallarla ilaçlar zaman algısını etkiler. Nöronları uyaran kimyasallar normal hızlanma süresinden daha hızlı ateşlenirken azalan nöron ateşlemesi zaman algısını yavaşlatır. Temel olarak zaman hızlanıyor gibi göründüğünde beyin bir aralık içinde daha fazla olayı ayırt eder. Bu bakımdan insanlar eğlenirken zamanın su gibi akıp geçtiğini söylerler.
Son olarak evrenin başlangıcı olarak Big Bang'i kabul edersek, yaklaşık 14 milyar yıl öncesini de zamanın başlangıcı olarak kabul etmiş oluyoruz. Zaman bitecek mi? Veya ne zaman bitecek? Bu gibi sorulara cevap vermek oldukça güçtür. Şu anlık herhangi bir ihtimal olmasa da eğer yeni bir büyük patlama meydana gelirse zaman çizgimiz biter ve yenisi başlar. Bu da açıkça kıyametin gelmesiyle ilişkilendirilebilir. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere zaman kavramını ve onunla ilgili terimleri açıklamaya çalıştım ve olabildiğince de sadeleştirmeye çalıştım. Umarım video faydalı olmuştur. Haftaya yeni bir videoyla ve farklı bir konuyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.